Herkese selamlar dostlar. Bugün sizler için League of Legends'ta 164 karakterin toplu videosunu hazırladım. Hepsinin ile ilgili ipuçları ve triklerle alakalı. Umarım videoyu beğenirsiniz çünkü çok fazla rendermendir için uğraşacağım. Bu video bayağı uzun sürecek, hepsini kes yap. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım ipuçlarından bazı şeyler çıkarırsanız. Hadi videoya geçelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gelelim ilk karakterimiz Aatrox'a. Aatrox'ta aslında iki tane trik var. Hızlı ve kısa, özet bir şekilde geçeceğim hepsini. İki tane trik var. Yani ipucu diyeceğimiz şeyler. Şunlar tutarsa daha güzel olur. Birincisi auto atak iptali şöyle. Bildiğiniz gibi. İki kere böyle vurabiliyorsunuz E'nizle. E'yi yakından kullanırsanız bunu yapabilirsiniz dediğim gibi. İkincisi ise asıl şu. Genelde görmüşsünüzdür bu triyi zaten. Karakter mesela W tutturunuz. İlk Q attıktan sonra bir anda ultiniz varsa 6. seviyeде ulti basıp böyle oynuyorsunuz. Damage'ınızı oldukça fazla arttırıyor. Eğer W tutturduysanız İlk Q'yu tutturduysanız direkt ulti açıp şey yapabilirsiniz 6. level'da. Karşı rakibi kesebilirsiniz. Bu ufak bir triktir. Evet arkadaşlar gelelim diğer karakterimize Ahri'ye. Ahri ile ilgili aslında çok fazla trik yok, bilgi. Kombosu mombosu. En söyleyeceğim şey Q'sudur. Şu menzilden atarsanız direkt ikinci dönüşünde direkt gerçek hasar vuruyor. Onun dışında genel bütün mage'lere veya skill shot karakterine söyleyeceğim bir şey. Haritanın eğimli olması. Bu sizin için, buna karakter çok haritanın eğimli olması. O da şöyle mantık. Karakteri tutmasanız bile mesela şu an dış taraftayım gördüğünüz gibi. Şu an dıştayım gördüğünüz gibi ama tutturabiliyorum. Çünkü haritanın eğiminden kaynaklı. Gördüğünüz bakın. Bütün yetenekler bu arada sadece bunun için geçerli değil. Tabi bu biraz daha büyük zaten şeyi de. Ufak böyle şey yeteneklerinde bir tutabiliyor gördüğünüz gibi. En ufak verebileceğim trik açıkçası budur. Arkadaşlar gelelim Akali ile ilgili triklere. Açıkçası Akali'nin de trik olarak baktığınız zaman 2-3 triği var, o yüzden onları göstereceğim. Birincisi E'yi buna atıp hızlı takas alabilirsiniz, böyle bir bu. Çok bilinen bir trik zaten. İkincisi ulti ile alakalı bir şey. Ultiden sonra direkt E atmanız, onu yöne direkt adama şey yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Aynı yöne attığınız zaman hızlı bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Biraz gelelim akşam arkadaşlar. Akşamla alakalı şu var. Duvarlar. Bazı böyle kuleler gibi duvarlarda E'nizle alakalı yine. Bunu sürekli sonsuza kadar yapabiliyorsunuz. Eğer tabi bir şey CC veya önünüze gelen olmazsa. Tek göstereceğim trik bu. Daha iyi trikler eminim ki vardır. Fakat yani akşam çok fazla oynamadığım için tek bilebildiğim trik bu. O yüzden sadece bunu göstereceğim açıkçası. Tabi benden daha iyi oynayanlar çok daha iyi biliyordur bunu. Onlar da yorumlarda belirtirse sevinirim neler olduğunu. Bazı karakterlerde de, çünkü benim elim hiç şey değil. Oynamadığım direkt karakterler de var, Rengar, Mengar gibi. Onları zaten bu videoda büyük ihtimalle gösteremeyeceğim. Gelelim Alistar'a. Alistar'ın aslında iki tane daha yine mantığı var. Birincisi W attıktan sonra Q atmanız. Bunu zaten hani Alistar'ını zaten biliyorsunuzdur. İkincisi ise asıl şudur. 2 level olduysanız eğer, şu an ben 3 level olmuşum ama 2 level olduğunuzu varsayın. Geldiniz. Atıp direkt W ile arkaya doğru, kuleye doğru eğer yakınsa bu sayede mesela atabilirsiniz. Veya trade almak için de dediğim gibi yine W atıp işte aynı mantıkta atabilirsiniz. Arkadaşlar gelelim Ambessa'ya. Ambessa ile ilgili aslında çok göstereceğim bir şey yok. Oynaması zor bir karakterdir. Tek gösterebileceğim ultisiyle alakalı. Bunu bilmeyenler varsa diye şey yapıyorum. Tabii okuduğunuz zaman büyük ihtimalle anlaşılıyordur ama gene de söylemek isterim. Şurada mesela dedim iki tane karakter var. En arkadaki kişiyi tutuyor sadece. Mesela buraya bile götürseniz gördüğünüz gibi en arkadaki kişiyi alıyor. Buna dikkat etmeniz lazım sadece, dediğim gibi. Budur yani. Eğer trik olarak şey yapacaksanız, kullanabilecekseniz budur mantığı triği. Gelelim Amumu'ya arkadaşlar. Amumu'nun yani çok söyleyeceğim şey yok. Q, W ama buradan şey yapacağım tek R'si ile alakalı olabilir. Gördüğünüz gibi R'si biraz geç patladığı için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela arkayı tutturmak istiyorsunuz. R flash yapabilirsiniz. Flash R'yi sakın yapmayın. Genelde tepki verebilecek insanlar var buna çünkü flash'ını. Şöyle bir şey yapabilirsiniz ama. Attınız. Gördüğünüz gibi bunu yapabilirsiniz. Gelelim Anivia arkadaşlar. Anivia ile ilgili aslında TP ile ilgili size bir şey söyleyeceğim. Yani trik olarak. Girelim mesela şeyiniz düşüyor. Tam buradayken TP atarsanız eğer bundayken devam edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. En azından early level'larda hayatınızı kurtarabilecek bir olay. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. Eni'ye geldik arkadaşlar. Eni gösterebileceğim trik stun'ı ile alakalı. İlla ultinizi atmanıza gerek yok arkadaşlar stun'ı. İlla ultiyle atmanıza gerek yok. Eğer çoklu fazla kişi atacaksanız ultiye sakın atmayın. Böyle bir pozisyonda sadece gördüğünüz gibi buna çarpacaktır. Yani buradan attığınız o da çok yakın mesafeden. Ancak buna çarpacaktır. W'nuz daha fazla şeydir. Yani her zaman ultinizi atmayı denemeyin arkadaşlar.
Hatta şöyle bir şey var. W flash yapıp böyle yapabilirsiniz. Çok daha fazla iş görecektir bu açıkçası. Yani W'nuzu her zaman stun için kullanmaya çalışın. Eğer çoklu bir hedef atmayı düşünüyorsanız. Ultinizde oynamayın. Arkadaşlar gelelim Aphelios'a. Aphelios benim eskiden çok fazla oynadığım bir karakter. Çok da sevdiğim bir karakterdir. Karakterle ilgili verebileceğim tek trik açıkçası her silahın zaten farklı olduğunu biliyorsunuzdur. Onun her zaman burada yazıyor zaten bak. Elo'nun üzerine gelip buradan bakabilirsiniz zaten amaçlarının ne olduğunu. Hepsinin ultisi farklıdır. Mesela diyelim Moonlight Vigil'ını attığın zaman morda. Attığınız zaman bir kere daha Q'ya basarsanız herkese işaretler. Eğer örnek misal söylüyorum. Bir dakika kusura bakmayın. Canınız mesela düşüyor diyelim. Bayağı fight içerisinde düşürdünüz canınızı. Düşürdünüz ettiniz. Bayağı canınız az. Ondan sonra mesela kırmızıyı aldınız. Kırmızı bildiğiniz gibi normal vuruşlarla can çalıyor zaten. Eğer bunu mesela çoktan ne kadar kişiye duvara tutturursanız o kadar fazla geliyor onu da söyleyeyim. Attınız ultiyi. Gördüğünüz gibi nerede baksanız 3 küsur can aldınız. Diyebileceğim bu açıkçası triklerle. En güçlü silah kombinasyonu da kırmızı ve beyazdır açıkçası onu da söyleyeyim. Yani Crescendium'la Severum birleştiği zamandır. Onu da söylemiş olayım. Gelelim Ashe arkadaşlar. Ashe'le ilgili ulti tree verebilirim size. Ulti Riot'un söylediği gibi arkadaşlar hani böyle şu vardı bildiğiniz gibi. Buradan atarsanız işte en az CC'yi burada veriyor 0.75 saniye. İşte en uzaktan atarsanız buradan oraya atarsanız 3 saniye falan veriyor. Bununla ilgili aslında çok ufak bir trik söyleyeceğim. Bilmeniz gereken önemli çünkü. Dedikleri gibi bak şuradan atarsanız yakından gördüğünüz 0.75 saniyedir. Ama çok da o kadar hevesin nikahına gitmenize gerek yok. Buradan atarsanız 1.50 saniyeye gelecek. Eğer en uzak denilen aslında konumda o kadar uzak gitmenize gerek yok. Şöyle bu uzaklıktan eğer atarsanız zaten 3 saniye toplam CC yine vuracaktır bu arada. Bunu da ufak olarak söyleyeyim. Şu kadar mesafeye yeter. Gelelim Aurora'ya arkadaşlar. Aurora ile ilgili sadece ulti tree verebilirim yine. Ultinizden mantık şudur bildiğiniz gibi. Böyle bir şey açarsanız. Ruhani portal. Bu portaldan geçiyorsunuz bildiğiniz gibi zamanlı şeyle. Bununla ilgili şöyle bir trik verebilirim açıkçası size. Sadece adamı saldırmak için değil, kaçmak için de mesela orman gankinden kaçmak için de kullanabilirsiniz. O da nasıl olur? Göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Menzili. Menzili şöyle kullanıp aratarsanız ve R'yi kapatırsanız direkt buradan kaçabilirsiniz. Aslında çok basit. Sadece gördüğünüz şunu bu tarafa doğru atmanız lazım. Ufak bir şey yapacak. Buraya W atıp hatta şöyle çok hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Gelelim Azir'ime arkadaşlar. Şimdi İmparator Azir'imizde size verebileceğimiz iki tane aslında şey var. Trik. Bu bildiğiniz trikler genel olarak ama yine de bilmeyenler için de göstermek isterim. Birincisi EQ zaten bildiğiniz gibi budur. İkincisi ise duvarlarla alakalı. Azir'in W'su ve E'si ile alakalı. Yani az önce yaptığımız o combo ile alakalı şu. Bunu duvarların içinden yaparsanız arkadaşlar oldukça uzun bir mesafe kapatabiliyorsunuz. Şöyle duvarlardan bile geçme şansınız olabiliyor. Şöyle göstereyim. Fail olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanından gelelim. Böyle yerlerden geçebilirsiniz. Bu duvardan da bu duvardan da herhangi bir duvardan bunu deneyebilirsiniz. Bazı duvarların geçmesi şöyle kalın duvarların geçebilir. Gelelim Bard'a arkadaşlar. Bard'a gideceğim şey şu. Mesela karşı rakip olarak düşünün. Herald'la geliyor. Koşuyor diyelim mesela. Ulti yersin. Bunu sizin kuleniz olarak düşünün. Atarsanız aynı bu şekilde kulenin şeyini durdurabilirsiniz. Farklı triktir de ultinizle ilgili ve adam içerisinden düşüyor. Mor kalkan almıyor haberiniz olsun. Hani duvara çarpmış gibi oluyor aslında. Ona göre bu triyi de kullanabilirsiniz bazı noktalarda. Gelelim Briar arkadaşlar. Briar'la ilgili söyleyeceğim açıkçası birkaç şey var. Birincisi Q ile alakalı. Eğer görüşünüz varsa mesela diyelim bunun arkasına duvarın arkasına Q atabiliyorsunuz aynı şu şekilde haberiniz olsun. Birincisi bu açıkçası. İkincisi ise kapatma ile alakalı dediğimde sürekli şey yaptığınız için E'niz her zaman bulunsun arkadaşlar. Bir yere ultiniz de bu arada artık şey yapıyor. Bozuyor. Mesela ulti attı. Ölene kadar kovalıyor bildiğiniz gibi bunu. Ama bilmeyenler varsa zaten karakter nasıl yapılır. E attığınız zaman tamamen bozulmuş oluyor. Sağ sol yapabiliyorsunuz rahatça yürüyebiliyorsunuz. E'niz o yüzden her zaman tutun. E'niz çok önemlidir. Bir yere ram atarken veya gank atarken her zaman elinizde bulunsun. Gelelim Caitlyn arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir karakterdir zaten yine Caitlyn oynadığım bir karakterdeydi iken bir zamanlar. Caitlyn'e verebileceğim iki tane trik var yine. Bir tanesi full combo tree, diğeri de EQ tree'dir. İki kere vurmak istiyorsanız mesela adam sizin üzerine geliyor, skill shot attı buradan. Şunu yapabilirsiniz. E ile Q'nun zaten menzil şeyi Q biraz daha uzundur. Önden attığınız zaman tam ucuna yetişir bu arada. Bunu da söyleyeyim. Mesela göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi iki kere bile vurabilirsiniz. Full combo tree de aslında şudur mantık olarak. W'ye takıl diyelim. E, Q yapıp 3 kere
Öyle vurup ondan sonra üzerine ulti de atabiliyorsunuz. Toplam 4 tane headshot atmış gibi bir şey oluyorsunuz aslında pasifinizi kullanmış. Mantığı. Gelelim yine çok da yine güzel bir karakter olan Camille'e gidelim. Camille gösterebileceğim trik E'si ile alakalı açıkçası. E'si görüş verebiliyor arkadaşlar görmediğiniz pozisyonlarda. Mantığı şudur aslında. E'yi normal bir yere attığınız zaman gördüğünüz gibi böyle bir menzili çıkıyor atlamak için gördüğünüz bildiğiniz gibi. Şurada bir adam var şu an dummy koydum mesela göstermek için bakın. Bak şurada bir tane böyle bir simge çıkıyor gördüğünüz gibi bir imge var şurada. Bu rakibin orada olduğunu gösteriyor aslında bakın göstereyim. Direkt orada olduğunu gösteriyor. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Duvarlarda çok işinize yarar görüş için. Gördüğünüz gibi burada olduğunu gösteriyor. Direkt atlayabilirsiniz. O imgeyi görüyorsanız eğer dediğim gibi bilin ki orada bir rakip vardır. Görüş almak için kullanabilirsiniz bilmediğiniz noktalardan. Hatta çok ufak bir trik daha göstereceğim kiminle ilgili. E'si ile alakalı. Adam çalıda daha iyi olsa adamı görebiliyorsunuz. Şöyle bir noktada eğerseniz mesela adam burada biliyorum. Şu an dummy burada. Bakın şu noktaya doğru böyle atarsanız bakın gördüğünüz gibi adamın burada olduğunu gösterebiliyor. Yani görmeseniz dahi bile aslında adamı görebilirsiniz. Bu çok önemli açıkçası şunu yapmanız. Kullanabilirsiniz bunu. Çok önemli bir triktir. Görüş almak için ve o raw ganklerden kaçınmak için çok güzel trik. Gelelim ufak Cassiopeia triğine. Yine ulti ile alakalı. Flash'la yapmayın. Şunu yaptığınız zaman rakipler zaten arkasını çoktan dönecektir. Bunu yaptığınız vakitte. Onun yerine R flash yapın. Gösterebileceğim açıkçası şey bu. Şöyle arkanız dönükken mesela zaten mouse'unuz neresi mesela buraya baksanız bile arkaya dönüp yaptığınız için hani kaçıyormuş gibi düşün mesela. R'yi bastınız. Böyle değil tabii ki de. Buradasınız, bastınız. Gördünüz. Şuradan R flash yapabilirsiniz. Flash R yapmayı denemeyin yani. R flash. Adamın tepki vermemesi. Gelelim bu videodaki son karakterimize. Ufak bir sevdiğim birisi olduğu için böyle bir arkadaşım. O yüzden Jinx'le bitirmek istedim videoyu. Biraz sırayı bozmuş olduk ama göstermek istedim bunu da. Şimdi kusura bakmayın. Jinx'le ilgili çünkü dediğim gibi bunu ayırmam lazım bu videoyu ve çok fazla karakter var. Bunu part part ayıracağım. Eğer videoyu beğenirseniz ve izlerseniz bu partların devamını çekmeye çalışacağım. Zaten çekeceğim de büyük ihtimalle. Jinx'le alakalı geleceğim. Trikleri hızlıca geçeyim hemen. Biriniz patlangaçlarla alakalı. Bildiğiniz patlangaçlar attıktan sonra açılma süresi vardır. Yani hemen şey olmaz. Gördüğünüz gibi. Biraz bekler. O yüzden bunu ya CC geldikten sonra herhangi bir CC attıktan sonra takım arkadaşının support'un CC attıktan sonra veya diyelim koşu yolundayken bak gördüğünüz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Eğer Jinx'e doğru şey yaparsa bak Jinx'in üzerine doğru getirseniz zaten bunu bu tarafa doğru atacaktır. Onu da hemen göstermiş olayım. Şöyle bir ayarlaması var. Jinx'in eğer tam üzerine getirirseniz tam ortasına böyle üçlü yani yanlamasını atmış da olur. Onu söyleyecektim. Onun dışında Q'suyla alakalı hemen bir tane daha söyleyeyim. Q'su eğer trade alıyorsanız early oyununda Q'sunun bildiğiniz gibi iki tane var. Bir tanesi roketi, diğeri makinalı tüfeği. Makinalı tüfeği stacklenebilen, attack speed stackleyen bir şey. O yüzden her zaman bunu kullanmaya çalışın trade alırken. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Şu an Ledel Tempo için tabi böyle stackleniyor. Hatta Ledel Tempo stack ile onu göstereyim ben size daha mantıklı olur. Gördüğünüz gibi bakın. Roketteyken 0.80'de attack speed'e çıktık. Şimdi attack speed şey bitsin hemen be. Ledel Tempo için şimdi hemen göstereceğim size. Hızlıca yayınlansın. Bakın şimdi 0.72 aldım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra bunu yaptınız. Böyle trade aldıktan sonra rokete geçerseniz sizin için çok daha iyi olur Q şeyle alakalı. Ve son trick'ime geleyim. Son trick'te de arkadaşlar bazı bilenleriniz tabii ki de vardır ama bu süper mega dev roket dediğimiz işte bu roket Jinx'in roketi ne kadar menzili varsa aslında eşin mantığı gibi ama bu sefer gerçekten ne kadar menzili varsa o kadar fazla damage vuruyor aslında. 180 damage artıyor yani şöyle göstereyim. Yakından attığınız bir roket 182 vuruyor örnek misal şu an şeyle. Buradan attığınız bir roketten mesela örnek misal söylüyorum geldim. Attım rokete. 334. Menzili arttırmaya şey yaptım. Geldim attım rokete. Şu an base'in o tarafta falanım neredeyse. Gördüğünüz gibi 334. Yine aslında eşin mantığına biraz benziyor. Buradan attığınız bir roketle şuradan attığınız roketin damage'ı aynı. Ama belli bir mesafede yine hasar değişikliği söz konusu. Bunu söyleyeyim. Ve toplam ultiniz bu arada bunun gibi canavarlara toplam en uzun menzilden sadece 1200 vurabiliyor maksimum. Bunu değişmişti. Yani artık sabitlendi sadece kısıtlandı. 1200 vurabiliyorsunuz sadece bunlara haberiniz olsun. Video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu bir part olacak.
Çünkü dediğim gibi çok fazla şampiyon var. Render süresi uzuyor, editleme süresi uzuyor falan. Eğer videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Ve dediğim gibi bu videonun devamının hani gelmek istediğini anlarım. Part olarak diğer partları da atmaya çalışacağım dediğim gibi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım bir şeyler çıkarabilmişsiniz, öğrenebilmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.